Biber gazının tarihçesi. Kaskımı geri ver! Kim, neden, ne için buldu? Biber gazı ya da bilimsel adıyla Oleoresin capsaicum ismini telaffuz ederken sanki Harry Potter'dan çıkmış gibi hissettim. Acı biberlerden elde edilen kapsaisin maddesini içerir. Şimdi tarih sahnelerinde epey geriye gideceğiz. Biber gazı değil fakat biber gazının atası ile ilk hangi tarihlerde karşılaşıyoruz? Yani beklediğinizden çok daha geriye gideceğiz. Tarihler M.Ö. 4. yüzyılı gösterdiğinde Çin'deki savaşçılar ve güvenlik görevlileri toz haline getirilmiş kurutulmuş biberleri silah olarak kullanıyordu. Kullanım şekli günümüzden tabii ki biraz farklıydı. Biber tozu saldırganların gözüne veya yüzüne atılarak etkisiz hale getirmek için kullanılıyordu. Hatta kağıtlara biber doldurup yakarak düşmanların gözlerini ve solunum yollarını etkisiz hale getiriyorlardı. Oldukça ilginç ve vahşi bir kullanım. Şimdi daha spontane bir ilerleme kaydedelim. Japonya'daki ninjalar, feodal Japonya'da ninjalara ait Metsubushi adı verilen tozlar düşmanları kör etmek için kullanılıyordu. Bu tozlar genellikle biber, kül ve diğer yakıcı maddeleri içeriyordu. Bu maddeler düşmanları geçici olarak kör etmek ve kaçış sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Avrupa'da ise benzer kullanımlar görüyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında acı biber ve yakıcı bitkilerden elde edilen karışımlar özellikle saldırılardan korunmak için kullanılıyordu. Ancak bu kullanım yöntemleri Çin ve Japonya'daki teknikler kadar gelişmiş değildi. Yani ilk kullanım amacı savunmak ve kaçmak için. Şimdi ise biraz günümüze gelelim. 1930'larda ilk kimyasal göz yaşartıcı gazlar kullanılmaya başlanmış. CS gazı 1928'de Amerikalı kimyagerler Ben Carson ve Roger tarafından keşfedilmiş. Bu madde göz yaşartıcı gazlar arasında en yaygın kullanılanı olmuş. Siyen gazı 1920'lerin sonlarında geliştirilmiş olup göz yaşartıcı etkisiyle kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyordu. 1960'larda Alan Littman doğal biber bitkisinden elde edilen kapsaisin bileşiğini kullanarak modern biber gazını formüle etmiştir. 1980'lerde biber gazı Amerika'da polis kuvvetleri tarafından kalabalık kontrolü ve bireysel savunma için kullanılmaya başlanmış. 1990'larda ise kısa sürede dünya genelinde birçok ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından benimsenmiş. Biber gazının içeriğinde Oleoresin capsaicum adı verilen biberden elde edilen doğal bir yağ bulunur. Propellant adı verilen gazı Konuş artık. Propellant adı verilen gazı püskürtmek için kullanılan itici bir gaz bulunur ve kimyasalın sıvı formda kalması için biraz da çözücü. Littman'ın formülü biber gazını daha etkili taşınabilir ve kolluk kuvvetleri için kullanışlı bir hale getirdi. Biber gazı kişisel savunma amaçlı spreyler ve kolluk kuvvetlerinin müdahale aracı olarak halen yaygın olarak kullanılmakta. Yani günümüzde kullanılan biber gazının mucidi Alan Littman abimizdir. Peki biber gazı yediğimizde ne olur? Biber gazı gözlerde yanma, aşırı gözyaşı üretimi ve geçici körlük gibi etkilere neden olurken solunum yollarında da tahrişe yol açarak öksürük ve nefes darlığına sebep olabilir. Ciltle teması haline yanma hissi ve kızarıklık oluşturabilir. Bu etkiler genellikle geçici olsa da astım gibi solunum yolu hastalığı olan bireylerde daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Biber gazına maruz kaldığınızda öncelikle sakin kalmak önemlidir. Hemen temiz havaya çıkmalı ve gözlerinizi bol suyla yıkamalısınız. Cildinizle temas eden bölgeleri de su ve sabunla temizlemek faydalı olacaktır. Kontak lens kullanıyorsanız hemen çıkarmalısınız. Biber gazının kullanımına dair yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Ülkemizde güvenlik güçleri tarafından toplumsal olayların kontrolünde kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak savaş durumlarında kimyasal silah olarak kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasaklanmıştır. Sonuç olarak biber gazı hem tarihçesi hem de etkiler açısından dikkat çekici bir maddedir.